Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine altıgen hırka ve bluzlarınız için altıgen motif çalışması yapacağız. Bu defa elmas modeli altıgen motif yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Ben motifimi yaparken koton ipler kullandım. 100 gramda 240 metre uzunluğuna sahip ince bir koton ip kullandım. Ayrıca 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. İsterseniz baharlık örgülerinizde, isterseniz de yine kışlık örgülerinizde değerlendirebilirsiniz. Bu videoda sadece motif anlatımını yapıyorum. Ayrıca kol birleştirmesini ve modeli nasıl devam ettireceksiniz ya da hırka olarak yapmak isterseniz nasıl yapacaksınız? Onunla ilgili de biraz fikirler veriyor olacağım. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken ben yine akrilik bir ip kullanıyorum daha rahat görebilmeniz için. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi şu ipimizi arada yürüterek 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu bizim ilk ikili trabzanımız. Şimdi 3 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3. Yani başlangıçta toplamda 6 tane zincirimiz olmuş oldu. Halkamızın içine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. 3 zincir, bir ikili trabzan. Toplamda 6 tane ikili trabzanımız olacak. Aralarda 3 zincirimiz var. Toplamda 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Son trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir, hemen bir ip aldım. Burada 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan yine bir ip aldım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Yarım trabzan değil, ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi burada bir zincir ve ikili trabzanımız oldu. Şimdi tekrar burada bir zincir çektim. Hemen şöyle yine ilk boşluktan bir ilmek aldım. 2 ilmeğim var. Biraz şöyle gevşek bırakıyorum. İkisini birlikte topladım. Tekrar buradan batıyorum. Bakın birinci değil, bu sık iğnemiz. Birinci değil, ikinci ilmeğe batıyorum. Buradan bir ip aldım. Yine 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Sizler 3 zincir çekerek de başlayabilirsiniz ama bu şekilde başlarsanız daha kolay. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi yarım köşe olarak başladık. 2 tane ikili trabzanımız var. Burası ilk köşemiz. Şimdi bu sıradaki trabzanın üzerine, boşluğa değil, trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. Şimdi 3 zincir, 2 ikili trabzan. Şimdi burada başlangıç biraz farklı. Modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Şöyle ilk boşlukta 2 ikili trabzan, trabzanın üzerine bir tane yaptım. Sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan, 3 zincir, 2 ikili trabzan. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Sıradaki boşluğa geldim. Yine köşemiz 2 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Yani bu ikinci sırada her boşlukta 2 ikili trabzan, 3 zincir, 2 ikili trabzanımız var. Tek fark şu aralardaki trabzanların üzerine de trabzan yapıyoruz. İkinci sırayı tamamladım. Şimdi başladığımız yere geldiğimiz zaman burada yine ilk boşluğun içine 2 ikili trabzan yaptım. Yani her iki köşe boşluğunun arasında 5 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Şimdi bir zincir çektim. Yine burada ilk trabzanın üzerine
battım ve bir ikili trabzan yapıyorum. Çok fazla uzatmadan. Yani tam ortaya geldi birleştirdiğim nokta. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Hemen boşluktan ilmeğimi aldım. Gördüğünüz gibi gevşek olarak tutuyorum. İkisini birlikte topladım. Bir sık iğne yapmış oldum. Şu ilk ilmeğin değil, ikinci ilmeğin içinden yine bir ilmek aldım. İki ilmeği tekrar topladım. Şimdi boşluğun içine bir ikili trabzan daha yaptım. Bu sıra çok kolay. Aradaki bütün trabzanlarımızın üzerine ikili trabzanlar yapıyoruz. Köşelerde de 2 ikili trabzan, 3 zincir ve yine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncü sırada her iki köşe boşluğunun yani şu köşelerin arasında toplamda 9 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. 3 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Başladığım yere tekrar geldim ve yarım köşemizi de tamamladım. İlk köşe boşluğunun içine 2 ikili trabzan yaptım ve yine burada 9 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi bir zincir çektim. Hemen bir ip aldım ve ilk trabzanın üzerine şöyle tekrar bir ilmek aldım. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Yine boşluktan ilmeğimi aldım. İkisini birlikte topladım. Çok sıkı yapmıyoruz. Birinci değil, ikinci ilmeğin içine battım. Yine ilmeğimi uzattım. Burada ilk ikili trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi bir, iki zincir çektim. Zincirle başlarsanız 5 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Hemen ilk trabzanın üzerinden sırasıyla 9 tane ikili trabzan yapacağız. Bu sıra da yine çok kolay. Bütün trabzanların üzerine ikili trabzanlarımızı yapalım. Sadece köşe boşluklarında V boşluklarımız olacak bu sırada. Şöyle 9. ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir, köşenin içine bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Böylece bir V yapmış olduk. Tekrar 2 zincir. Hemen 9 tane sırasıyla ikili trabzan yapıyoruz. Evet, aynı şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Sona geldiğimiz zaman tekrar burada 2 zinciri çektim. İlk köşe boşluğumuzun içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada da V boşluğu yapacağımız için bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir ilk yapmış olduğumuz trabzanın üzerine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikisini birlikte topladım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Şimdi biz bu sırada yeni elmas modellerine başlayacağız ve buradaki elmas modellerimizi de bitireceğiz. Yani her zaman bu şekilde ilerliyor. Yenilerine başlarken diğerlerini bitirerek ilerleyeceğiz. Şimdi ilk boşluğun içinde bir tane ikili trabzanımız var. Tekrar ikinci ikili trabzanımı yaptım.
Şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Sıradaki boşluğun içine 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Her zaman elmas modelimiz 5 tane trabzanla başlıyor. Şimdi burada yine yarım köşe yaptık. 2 tane trabzanımız var. Trabzanın üzerinde bir tane, boşluğun içinde de 2 tane ikili trabzanımız var. Toplamda 5 tane oldu. Şimdi 2 zinciri çektim. Burada 2 tane trabzanımı atlıyorum. Üçüncüsünün üzerinden sırasıyla 5 tane ikili trabzan. Yani bu sırada aslında hep 5 ikili trabzan, 2 zincir çekeceğiz ama dediğim gibi ilk başladığımız elmas modelimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane. Köşelerde yeni elmas modellerine başlıyoruz. Şimdi 2 zincir çektim. 2 tane trabzanımı atlıyorum. Son boşluğun içine, buradaki boşluğun içine son boşluk diyorum. 2 zincir boşluğunun içine 2 ikili trabzan. Tekrar trabzanın üzerine de 1 ikili trabzan. Köşe boşluğunun içine 2 ikili trabzan. 3 zincir. Yine köşemizin içine 2 ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerine 1 ikili trabzan ve yine boşluğa 2 ikili trabzan. Gördüğünüz gibi hep 5 tane ikili trabzanımız oldu. Sadece köşelerde 3 tane zincirimiz var. Bu aralarda 2 zincirimiz var. Tekrar 2 zincir çektim. Yine 2 tane trabzanı atlıyorum. Sırasıyla 5 ikili trabzan. Evet, bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Son sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman yine yarım köşemizi bu şekilde 2 ikili trabzan yaptım. Buradaki trabzanları da 5'e tamamlamış oldum. Köşeyi de yine bir zincir, bir ikili trabzan şeklinde kapattım ve tekrar bir zincir çektim. Şimdi devam ediyoruz. İkinci elmas modelimize başlıyoruz. Bir iki sıra daha birlikte öreceğiz. Daha sonra sizler artık alt sıralardan takip edebileceksiniz. Şimdi yine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar boşluğun içine bir ikili trabzan daha yaptım. 5 tane trabzanımızla modelimize başladığımız zaman ikinci sırada bunu 9'a çıkartıyoruz. Dolayısıyla köşede yine 2 tane ikili trabzanımız oluyor. Sırasıyla 5 ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 2, 3, 4.'sü ve 5.'si. Şimdi sıradaki 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzanımız olduktan sonra ikinci sırada 9'a tamamlıyoruz. Hemen 2 zincir çektim. Burada 5 tane ikili trabzanımız var. Burada bitirmeye devam ediyorum. Üçüncü, yani tam ortadaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir ve boşluğun içine 2 ikili trabzan. Şimdi yine sıradan devam ediyorum. 5 ikili trabzan. Köşenin olduğu yere geldim. Tekrar 2 ikili trabzan. 3 zincir ve yine 2 ikili trabzan. Şimdi tekrar devam ediyorum. 5 ikili trabzan. Sıradaki boşluğun içine de 2 ikili trabzan yaparak burayı 9 tane trabzana tamamlıyoruz. Şimdi burada bir kez daha göstereceğim. Tekrar boşluğa 2 ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi yine 9 tane trabzanımız oldu. Burada ikinci sırada olduğu gibi. Hemen 2 zincir ve 3. trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir
Aynı şekilde devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman burada yarım köşeyi 2 tane ikili trabzan yaparak aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi yine bir zincir çektim. Bu defa V boşluğuyla köşede devam edeceğiz. Dolayısıyla hemen buradan ilmeğimi aldım. Şöyle 2 ilmeğimi topladım. Önce bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 zinciri çektim. Şimdi burada ilk 2 trabzana atlıyorum. Pardon. Şimdi V boşluğu yaptığımız zaman burada yarım köşeyle başladığım için şaşırdım. Şimdi burada bir ikili trabzan, 2 zincirimiz var. Şu trabzanlarımız 9 olduğu zaman 2 sıra üst üste 9 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci sırada, bu 9 trabzanın ikinci sırasında burada köşede V boşluğumuz olacak. Şimdi bir trabzan, 2 zincir çektim. Yine ilk trabzanın üzerinden devam ediyorum. Burada sırasıyla 9 tane ikili trabzan yapacağız. Yine yarım köşe başladığımız için V boşluğumuz şu anda yarım. Şimdi burada 9 tane trabzanı tamamlayacağım. Şöyle 9. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada artık modelimiz bu bir trabzanla, bakın başlangıçta da bir tane trabzanın üzerinde başlamıştı. Bu bir tane trabzanla bitti. Şimdi burada artık 2 zinciri çektim. Ortadaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir ve 9 tane sırasıyla ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir penceremiz oldu. Bu pencereyi tamamladığımız zaman yine yeni sırada yeni elmas modeline başlamış olacağız. Bu sırada sadece köşelerde V boşluğumuz var. Yine 9 tane de ikili trabzanımız olacak. Hemen köşeyi tekrar göstereceğim. Başta yarım yaptığımız için. Evet, şöyle 9. ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir. Köşenin içine bir ikili trabzan, 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Yine sırasıyla 9 ikili trabzan. Evet, şöyle gösterelim. Bakın bu şekilde. Şimdi burada yarım olarak başladık. Burada köşeyi aynı şekilde devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman yine burada yarım köşemizi tamamladım. 9 tane ikili trabzan, 2 zincir ve ilk köşe boşluğuna bir ikili trabzan yaptım. Şöyle bir zincir çekip ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve ikili trabzan yaptım. Bu başlangıçta da V boşluğumuzu yapmış olduk. Şimdi bir zincir çektim. Yine buradan ilmeğimi aldım. Hemen sık iğne ile ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada sadece başlangıcı göstereceğim. Gördüğünüz gibi artık bu sırada 2 tane elmas modelimizi tamamlayacağız. Yani yeni sırada bu elmas modellerimizi tamamlarken köşelerde ve artık şu ortadaki penceremizin, yani 4 tane boşluğumuzun olduğu yerde de yeni bir modele başlayacağız. Bundan sonra hep bu şekilde bütün biten elmas modellerimizin üzerinde böyle 4 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Her böyle boşluk olduğu zaman da yeni modele onların üzerinden başlıyoruz. Şimdi burada 2 sıra 9 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra artık bu sırada hem bunları tamamlıyoruz hem de yenilerine başlıyoruz. Dolayısıyla 5 tane trabzan gruplarının olduğu sıraya başlıyoruz. Köşede ilk trabzanımı yapmıştım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Sıradaki trabzanın üzerine yine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Gördüğünüz gibi köşede 5 tane ikili trabzanla başladım. Şimdi 2 zincir
Buradaki elmas modelimizi tamamlarken de yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane atlıyorum. Hemen sırasıyla 5 ikili trabzan. Şöyle 3, 4 ve 5.'si. Şimdi buraya kadar birlikte ördüğümüz için artık nasıl geliyorsa model o şekilde devam edeceksiniz. Gerçekten çok keyifli ilerliyor. Hiç karışık değil. Yani buraya kadar yaptıktan sonra artık siz de takip edebilirsiniz. Yine 2 tane sonda bırakıyorum. 2 zincir çektim. Buradaki 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Sıradaki yani ortadaki trabzanın üzerine 1 ikili trabzan. Tekrar boşluğun içine 2 ikili trabzan. Şimdi bu bizim yeni modelimiz olmuş oldu. Tekrar 2 zincir. Hemen burada 2 tane atlıyorum. Burada da elmas modelimizi tamamlıyoruz. Biri biterken birisi başlamış oluyor. Şöyle 5. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir. Köşenin olduğu yere geldim. 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Burada trabzanın üzerine yani V boşluğunun trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Köşenin içine 2 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Yine 2 ikili trabzan. Trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Sıradaki boşluğun içine 2 ikili trabzan. Şöyle 5. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zinciri çektim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine burada 2 tane ikili trabzan atladım ve sırasıyla 5 ikili trabzan yapıyorum. Tamamladım. Tekrar sona geldim. Burada yine 5 tane ikili trabzanımız olacak. Yarım köşemizi tamamlıyorum. Köşe boşluğunun içine 2 ikili trabzan yaptım. Aynı şekilde hemen şöyle köşemizi kapatalım. Bir zincir, bir ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi burada artık bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi diğer altıgen motiflerde bazen burada son kenara örmeden kol birleştirmesi yapıyoruz ama burada genelde trabzanla bittiği için farklı bir kol birleştirmesi yapacağız. Şimdi hemen şöyle diğer motifimin üzerinde katlamayı da göstereyim. Ön yüzünü terse gelecek şekilde katladım. Herhangi bir köşeyi şöyle tutuyorum. Tam karşısındaki köşenin üzerine getirdim. Bedenimizin yarısını bu şekilde oluşturmuş olduk. Bir tane daha bu motiften örüyoruz ve kolları karşılıklı gelecek şekilde koyuyoruz. Şimdi bu motifi kol birleştirmesini yaptıktan sonra modeli devam ettirmemiz gerekiyor. Hem kolda hem de bedende devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi burada ben sadece birleştirmeyi göstereceğim. Örgüden anlayan arkadaşlar ona göre zaten burada modeli devam ettirebilirler. Biraz üzerinde çalışarak, düşünerek ilerleyebilirsiniz. Her zaman söylüyorum, çok fazla talep alırsa yeni sezonda hırkaları tamamlayabiliriz. Bu yapmış olduğum altıgen motif çalışmalarının hangisinde daha fazla talep olursa ona göre ilerleyen zamanlarda hırkasını da örebilirim. Şimdi burada kol evinin yüksekliği oluşana kadar her zaman anlatıyorum. Sıralar eklemeye devam ediyoruz. Burada ben large beden için 20-21 santimetre olacak şekilde örüyorum. 21 santimetre yeterli normal bir düşük kol için. Yani her zaman altıgen hırkalar balon kollu ya da çok bol kollu olmuyor. Burada ben santim hesabını tam kol evinin yüksekliğine göre yapıyorum. O zaman bedene biraz daha fazla sıra eklemem gerekiyor. Kolunu büyük yaparsanız bedene daha az sıra eklemeniz gerekiyor. Şimdi burada sizler de 2 santim 2 santim ekleyerek bedenlere göre bu kol evinin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz ya da 2 santim düşürerek. Yani 2 beden daha büyük örüyorsanız XX large, o zaman 4 santim benim vermiş olduğum ölçüden 4 santim büyük örebilirsiniz ya da 4 santim küçük örebilirsiniz. Her bedene 2 santim olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yazlık bir bluz ya da
yazlık bir hırka çalışması yapmak isterseniz o zaman 21 değil de 23 santimetre, 24 santimetre, yine large beden için söylüyorum. Biraz daha dökümlü olursa modeli burada bedeni biraz daha az sıra ekleriz. 24 santimetre olursa daha güzel olur yazlık çalışmalarımız için ya da baharlık çalışmalarımız için. Şimdi burada birleştirme yaparken hemen şöyle açık renk bir iple birleştirme yapacağım. Daha rahat görebilmeniz için. Genelde son sırada, yani model eğer modelimiz uygunsa son sırada son kenarı örmeden direkt örerek birleştirme yapıyoruz. Şimdi burada şu köşelerde birleştirme yapmayacağım. İlk trabzanın üzerinden birleştirmeye başlayacağım. Burada da yine elmas modelimizin şöyle bittiği sırada, yani isterseniz şu sırada birleştirme yapın ya da burada. Yani şu kutucukların olduğu sırada yapmayalım. Ya 5 tane trabzanı yaptıktan sonra ya da bu sırada birleştirirseniz daha düzgün durur. Şimdi hemen tığıma şöyle başlangıç ilmeğimi atıyorum. İpimi alta alacağım. Şöyle öncelikle şu ipi alta alacağım. Önce burada bu taraftan bu ilk trabzanımın içteki ilmeğine batıyorum. İpim altta olacak ve tekrar buradaki, şimdi diğer şu trabzanımızın da içe bakan ilmeğini şöyle aldım. Bu şekilde sırayla takmış oldum. İpim altta, gördüğünüz gibi. Bu başlangıcı biraz zor oluyor ama sonra şimdi hepsinin içinden şöyle geçirdim. Hemen ipimizi bu şekilde altta tutuyorum. Sıradaki trabzanın şöyle içe bakan ilmeğine batıyorum. Burada da şimdi burada şöyle trabzanın üzerinden köşeden başlamışım. Tekrar yapacağım. Sizler de tekrar görebilirsiniz. Başlangıç ipimizi de biraz uzun bırakalım. Daha sonra gizlemesi kolay olur. Şimdi tığımdaki ilmeğim duruyor. Burada ilk trabzanın şöyle içteki ilmeğini alıyorum. İpim altta olacak. Daha sonra buradaki ilk trabzanı da şöyle içteki ilmekten aldım. Gördüğünüz gibi ipim altta. Buradan 3 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi sıradaki trabzanın içteki ilmeğine batıyorum. Tekrar buradaki ilmeği alıyorum. Yine 3 tane ilmeğim var. Gördüğünüz gibi üçünü birlikte topladım. Evet, tekrar devam ediyorum. Burada önemli olan ipinizin altta kalması. Şöyle tekrar alacağım. Hepsini birlikte kaydırma yaptım. Bir kez daha yapalım. 3 tane ilmeğim var. İpim altta. Bu şekilde şöyle kaydırmamı yaparken biraz tığımı yatay tutuyorum. İlmekleriniz çok küçülebilir burada. Bakın şöyle tekrar göstereceğim. Şöyle yaptığınız zaman sabit kalır. Gördünüz mü? Sonuncusunu daha gevşek yaptım. Burada hep aynı büyüklükte olması için ilmeklerinizin aynı şekilde böyle yaptığınız zaman şöyle yaparsanız daha kolay olur. Çünkü burada ilmeği topladıktan sonra burada küçülebilir. O yüzden biraz elinize şöyle tığınızı, evet. Şimdi zincirlerin olduğu yerde de yine zincirlerin içine batarak aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın burada. Burada zincirlerinizi bazen bu kenarda ilk zinciriniz sıkışmış olabilir. Sorun değil. Ortasına batın. Biraz ilmeğinizi gevşek tutun ama şöyle benimkiler gayet net görünüyor. Yani 2 tane yapacağım. Evet. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Tabii ki aynı renkle yapacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir birleştirme oluyor böyle yaptığımız zaman. Dikerek birleştirebilirsiniz, gizli dikişle birleştirebilirsiniz. Yine son sırada aslında örerek birleştirme yapabilirsiniz. Yani ilmeğimizi çıkartıp buradan ilmeğimizi çekip tekrar buraya trabzan yaparak o şekilde de birleştirme tekniklerini gösterdim diğer videolarda. Ama bu modele bence en çok bu birleştirme tekniği yakışır. Bir de gizli dikiş yapabilirsiniz. Şimdi buraya kadar birleştirmemizi yaptığımız zaman yine zincirlerin içine yapıyoruz. Köşeye kadar aynı şekilde geliyoruz. Buradan sonra şimdi burası birleştiği zaman yine altta modeli nasıl devam ettiriyorsak şu ortada bir tane trabzan. Şimdi ben burada fikir veriyorum. Çünkü ben burada hırka yapımını anlatmıyorum. Sadece önden biraz sizinle fikir veriyorum. Nasıl ilerleyebilirsiniz diye sizlerle bunu paylaşıyorum. Şimdi burada ben modeli devam ettirirken şimdi yeni sırada mesela burada 5 tane ikili trabzan olacak. Dolayısıyla tam şu ikisinin birleştiği yeri bir trabzan kabul edip iki yanına
2 ortadaki şu birleşen şu tığ ile göstereyim. 2 trabzan, ortadaki birleşen trabzanların ikisinin birden üzerine bir tane trabzan, şu boşluğa da 2 trabzan yapıp yine burada 2 zincir çekip, hani burada biraz fazla 3 zincir de çekebilirsiniz. Burayı, ilk sırayı düzenleyebilmek için kolda biraz aşağıya doğru, yani buradan sonra burası ördüğünüz zaman zaten 21-22 santimetre olunca dirseğe inmiş olacak. O zaman burada birazcık küçülmüş olur. Yani şu arada 2 zincir çekince şu boşluğa trabzan yapmadan hemen buraya gelmeniz gerekiyor. Yani alttaki, şimdi ben alttan takip edemediğim için, öremediğim için böyle fikir veriyorum size, konuşamadım. Şimdi bu şekilde yine modeli devam ettirerek ilk sırayı zaten yaptıktan sonra aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bakın burada da 5 tane trabzanınız olacak. Burada da yine şöyle kapattığımız zaman bu köşeleri, pencere burada olmuş olacak. Bakın. Şimdi bu penceremiz 4 tane boşluk, gördüğünüz gibi 4 boşluk yan yana gelecek. Sadece şu kenardaki boşluklar fazla olmuş olacak. Burada da bir şekilde ya 3 tane zincir çekerek atlayacaksınız ya da buraya bir tane trabzan yapıp bu ilk sırayı o şekilde yedirme yapmanız gerekiyor. Evet, yine bedene devam ederken, sıralar eklerken arka bedeni birleştirmeden önce her 3 kenara 8 sıra, yani ipiniz ince ise 9 sıra olabilir. Burada normalde ben 4 numarayla ördüğüm iplerde Alize Süperlana Klasik gibi large beden için 7 sıra ekliyorum, yeterli oluyor 7 sıra. 7, 7, 14, 15 santimetre. Şu iki tane motifin arasındaki iki bedene eklenmiş sıranın toplamı, yani ensedeki yakanın genişliği en az 14-15 santimetre olması yeterli. 16-17'ye de çıkabilirsiniz. Şimdi burada sizin bedeninize göre motifinizin ölçüsü o şekilde olacağı için 3 kenara da 7-8 sıra ekledikten sonra her iki motifte aynı yerden başlayacaksınız. Ondan sonra bedenlerin birleştirmesini yapın. Daha sonra ön bedenin ve etek ucuna yine sıralar ekleyerek ön bedene, arka bedene göre biraz daha büyük yapabilirsiniz. Burada köşeden birleştirme yapmadık. Burada yine bedene pay vermiş olduk. Dolayısıyla burada 7 sıra yapmamız yeterli. Çünkü burada da payımız var. Normalde buradan birleştirip 7 sıra yapıyoruz. Dediğim gibi 15 santimetre, 14 santimetre en azı. Onun üzerine de 1-2 santimetre ekleyebilirsiniz. Yakanın genişliğinden bahsediyorum. Her iki motifin toplam, yani birleştiğinde. Önce arkayı birleştireceksiniz. Sonra ön bedenden tekrar, burada zaten modelinizi şuradan devam edeceksiniz artık. Yaka biraz aşağıda düşük olabilmesi için ön bedende. Buradan başladığınızda nasıl başlamanız gerekiyor? Buradan bakmamız lazım. Şuradayız biz şimdi. Buradan başladığımız zaman tam buraya, şu boşluğun içine bir trabzan, ama ben olsam şuradan başlarım. Çünkü biraz daha düşük olmasını istiyorum. Şuradan başlayıp ilk trabzanın üzerine bir trabzan, bir tane atlayıp, burada 2 tane atlıyorduk. Burada 5 tane ikili trabzanımı yaparak modele olduğu gibi devam edebilirsiniz. Sonda da yine aynı yerde bitirebilirsiniz. Hem arkayı hem ön bedeni aynı yerlerden başlayarak ördüğünüz zaman her iki motifi de aynı şekilde, yani şu yönden başlayıp diğer motifinizi de tamamlayınca buradan başlayıp aynı şekilde ördüğünüz zaman çevirdiğinizde ikisi de karşılıklı doğru bir şekilde gelecek. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bazen arka bedende daha yukarıdan başlıyoruz, ön bedende daha aşağıda bırakıyoruz, ama bu model için o şekilde yapmamıza gerek yok. O zaman da başlama yönümüz farklı oluyor. Bu modelde her iki yönde de başlayabilirsiniz. Motifleriniz karışmayacak, yani kolların yönü karışmayacak. Evet, şimdilik bu kadar yeterli. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.